Efendim merhabalar. Yepyeni bir tarifle, bir denemeyle karşınızdayız. Şenur Hanım TikTok'tan cam şekeri yapılışını görmüş. Onu deneyecek bizim için. Önce hangi meyveleri kullanacağımızı görelim. Portakallar, greyfurt, elma, kivilerimiz, muz, çilekler, çöp şişlerimiz, şekerimiz ve de karpuzumuz var. Mevsimi de değil, o yüzden biraz açık olmuş ama olsun. Başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Ameno, osire, dorere, ameno, osire, osire, siremo. Madem Şenur Hanım TikTok'tan bir tarif gördü, bunu deneyecek. Ameno. Ben de TikToker'lar gibi giyindim. Abuk subuk, şekilsiz. En iyisi özüme döneyim. Efendim meyveleri gördünüz. Manavda ne kadar meyve varsa almış. Hatta mevsimi olmamasına rağmen karpuz bile bulmuş. Oysa armut eksik. Başlangıç olarak bütün meyveleri hazırlamamız gerekiyor. Mesela soyulması gereken, zorunlu olan bir şey. Muzu soyuyoruz efendim. Çileklerin saplarını kesiyoruz. Gözüm seyrediyor, gözükmüyor ama burada belli olmuyor. Meyvelerimiz yıkandı. Baştan söyleyeyim, bu meyveleri çöp şişe takacağız. Çöp şişe takılacak şekilde kalın olması, daha doğrusu kalınlığının çöp şişe takılabilecek şekilde olması güzel olur. Şenur Hanım elmayı keserken biraz ince başladı, sonra doğruyu buluyor. İzlemeye devam edelim. Şu yıldızı göstermek için çabalıyorum. Çekirdeklerini de atıyoruz efendim. Neden? Çünkü bunu sonra çatır çatır yememiz gerekecek. Cam şeker. Zaten bunu üçgende keseceğiz ya bir daha. Elmanın sırrı vardır. Lütfen bu sırrı açıklayacağım demeyin. Sırlar açıklanmamak içindir. Mesela böyle kestiğimiz zaman yıldız çıkar. Şöyle kestiğimiz zaman Allah yazar içinde derlerdi. Hakikaten de yazıyor. Gerçek yazıyor ha. Ben Kur'an'a gittiğimde öğrenmiştim. Biz de görseydik iyiydi ama neyse biz kendi kestiğimiz elmalardan bakarız, olmadı. Öyle yapacağız. Biraz kalın yapalım. Şişe takacağımız için. Bakayım bunu kesebiliyor muyuz? Bıçağımla kesmiyormuş. Bir para takan olsa kesecek. Meyve şöleni. Evet, bu meyvelerden çok da güzel meyve salatası da olur. Bunları küçük küçük doğrayıp üstüne bal gezdirip üstüne de Hindistan cevizi, tuzu, mükemmel. Sonra kaşık kaşık, hatta varsa nar taneleri, süper olur. Ay ay. Ekşi, tatlı, mayhoş, greyfurttan bahsediyorum. Bunlar birbirini dengeleyecek ve ortaya müthiş bir tat çıkacaktı. Ama cam şekeri yapıyor. Neden? Çünkü evde 4 tane genç var. Evet, gördünüz şimdiye kadar greyfurtun ve portakalın kabuğunu soymadı ama kivinin kabuğunu neden soymadığına dair hiçbir fikrim yok. Keşke en azından kivinin kabuğunu soysaydı. Tahtam da eskimiş, yenisini alayım bari. Bir hediye eden yok ki. Bundan sonra cam tahtası alacağım, ıslak kalınca çürüyor. Evet, gönlü zengin, cebi zengin arkadaşlara duyurulur. Şenur Hanım'ın tahtası eskimiş, kesme tahtasından bahsediyoruz. Biriniz hediye ederse çok mutlu olacaktır. Şimdi bu aşamamız bitti. Diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, karpuz da doğrandığına göre artık ikinci aşamaya geçebiliriz. İkinci aşamada ne var? Meyveleri şişe takmak var efendim. Burada herkesin aklına şu espri gelecek. Of, bunu mangalda yapsak ne güzel olur. Ben baştan yapayım da. Tarifi neşelendirmek için devreye Ekrem Bey girecek efendim. Eko, arkadan hareket yapıyorsun ya, gölgen telefona geliyor oğlum. Ama Muhtar amcaya söyleriz, buraya şarkı koyar. Tamam. Buraya şarkı koyacağız, evet. Ekrem Bey öyle istedi. Şarkı ne koysak bilmiyorum ama bakalım, belki Şenur Hanım söyler bir şey. Hangi şarkıyı koysun?
Antep'in hamamları. Vay le 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 vay le. Akmaz mı? Çilek falan. Ya yapamadım. Yani çileğe bir koyuşum vardı, muzu kaydırdım. Evet, bence çok güzel gidiyor. Bence de. Meyve şöleni koymaya devam ediyoruz. Devam mı ediyoruz? Evet. Namaz kılarken hani annesi namaz kılıyormuş, çocuk susmuyormuş da diye dua yükseltiyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok komikti, gülmeyi unutmayın. Vay le 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 vay le le yar. Şöyle yapsak. Üf, akar beşli. Çok güzel bir şey oluyor şu anda. Ya Eko ya. Güzel Beni bir güldürme şey. ya Eko. Oluşuyor. Anneciğim. Düzeltme şöleni. Meyve şöleni oğlum. Arkadaşlar siz kivi kabuklarını kesinlikle ve kesinlikle soyun. Annem unutmuş. Unutmadım. Unutmadım. Kabuksuz olunca suyu akıyor. Bak soyuluyor. Çok inandın değil mi? Burada şu anda 4 tane çocuk bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben de mi çocuğum? Ben de mi çocuğum aşkım? Evet. En güzeli elma oluyor bu arada. Yiyeyim bari. Ha, en güzel elma oluyor dedi. Bir tane de ben götüreyim. Nazar geldi. Bunu çivi gibi şey. Tadıyoruz. Ben olmasam sessiz sessiz iş yapacaklar yani. Hiç zevksiz. Çok haklısın Ekrem'ciğim. Ekrem Bey. Ekrem Beyciğim. Vallahi aynen öyle. Sessiz sessiz sıkıcı bir montaj olacaktı. Kimse de izlemeyecekti. Ama Ekrem Bey sayesinde bayağı eğlenceli bir konuma gelmiş videomuz. Meyvelerimizi taktık. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Aşamalara böyle geçiyormuşuz artık. Kaç aşama var ki? Evet, 2 bardak şeker koyuyoruz. Bu aşamada cam şekerimizi hazırlayacağız. 2 bardak dolu dolu şeker koyuyoruz. Benim bardağım biraz tombiş. 1 bardak da su ekliyoruz. Ve ortaya cam çıkıyor. Hadi 1,5 bardak olsun. Tamamdır. Şekerimizi, suyumuzu koyduk. Hiç karıştırmadan bunu kaynamaya bırakacağız. Hiç karıştırmayacaksınız. Şerbetimiz güzel bir şekilde kaynamaya devam ediyor. Şimdi bu şerbet karamelize olana kadar kaynayacak. Karamelize olana kadar şekerimizi ve suyumuzu kaynatıyoruz. Yani şerbetimizi hazırlıyoruz. Burada yapmamız gereken derin bir kapta çöp şişe taktığımız meyvelerimizi iyice o şerbete bulamak. Yani o şerbetle kaplamak. Böylece cam şekerli meyvelerimiz olacak. Ama arada bir işlemimiz daha var. Devam edelim. Meyvelerimizi şekere buluyoruz. Dediğim gibi Şenur Hanım bu ilk denemesi ve şerbete batırdığı çöp şişteki meyveleri yanda yağlı kağıdın üstüne bırakıyor. Bunun şöyle bir sakıncası olabilir diye düşünerek başka bir önerim olacak. O da şöyle, bu cam şekerler kağıda akacak ve kağıda yapışabilir. O yüzden ya böyle araları daha geniş bir tel, yani araları daha boş bir telin üstüne bıraksa daha iyi olurdu. Ya da şöyle çukur bir tepsiye şöyle dikine koyabilirdi. Böylece alttaki şekerler de kağıda yapışmamış olabilirdi. En azından kağıda bıraktığında alt kısmında kalan şerbet kağıtta kalmazdı. İyice yedirdik. Şerbetimiz karamelize oldu. Siyaha çalan bir sarı rengi var. Şerbetimize buluyoruz. Sonra bunları 20 dakika falan buzluğa atıyoruz. Buzlukta cama dönüşecek ve sonrasında kıtır kıtır misafirlerimize sunacağız. Elma şekeri gibi diye düşünün yani. Şekerimiz oldu. Neydi bunun adı? Şekerli neydi? İşte cam şekeri. Yani cam şekeri işte cam. Cam gibi parlıyor, kıtır kıtır yeniyor falan.
Gördüğünüz gibi çileğin üstünde belirgin bir şekilde görünüyor. Diğerlerinde çok belirgin değil görüntüde. Meyvelerimiz cam şekerle kaplandı ve çocuklar için cazip, lezzetli bir atıştırmalık oldu. Evdeki çocuklar için mükemmel bir eğlence, keyif. Valla TikTok'ta gördük, denedik. Efendim Şenur Hanım, elinize kolunuza sağlık. En azından ilk denemede başımıza neler gelebileceğini gördük sayenizde ama sonuç yine de çok güzel oldu. Elinize kolunuza sağlık. Bir dahaki denemelerde görüşeceğiz. Sizin de dediğiniz gibi. Bir dahaki denemelerde görüşürüz. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Antep'in hamamları vay le 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 le